İnsanlar her zaman bir uçağın business class bölümünde oturmayı zenginlikle ilişkilendirir. Bu nedenle bir uçuşta yırtık pırtık kıyafetleri ve parmak arası terlikleriyle orada oturan yaşlı bir kadın baş parmağı gibi göze çarpıyordu. Rhea varlıklı bir aileden gelmiyordu ve geçimini sağlamak için gece gündüz çalışmak zorundaydı. Ancak bir gün kendisi için kullanacağını söylediği bir uçak bileti için her zaman maaşının bir kısmını biriktirirdi. Sonunda o gün geldi. Orlando'ya bir business class bileti ayırttı ve varış noktasından çok dört gözle beklediği uçuştu. Uçağa bindiğinde kimse ona bakma zahmetine girmedi. Ancak satın aldığı business class koltuğuna oturduğu anda insanlar ona bakmaya başladı. Uçağın business class bölümündeki diğer tüm erkekler ve kadınlar takım elbise ve tasarım elbiseler giyerken Rhea düz beyaz bir üst, üzerinde küçük koşular ve bir kot pantolon giymişti. Herkes en iyi ayakkabılarını giyerken o bir parmak arası terlik giymişti. "Neden gerçek yerinize geçmiyorsunuz bayan?" dedi yanındaki kişi okuduğu gazeteyi katlarken. Uçuş görevlisini aradı ve "Burada biletlere bakmıyor musunuz?" dedi. Uçuş görevlisi biniş kartını sormadan önce Rhea'ya özür dilercesine baktı. Daha sonra adama baktı ve Rhea'nın parasını ödediği doğru koltukta olduğunu söyledi. Tatmin olmayan adam tepeden tırnağa Rhea'yı süzdü. Çantasından bir maske çıkardı ve yüzü için endişelendi. Onun gibi insanlarla uğraşmak zorunda kalmamak için business class bileti aldım. Şimdi bu kısımda da köylülere izin veriyorsunuz gibi görünüyor. Bir daha asla sizin hava yolunuzda uçmayacağım, dedi adam. Bu sırada business class bölümündeki herkesin gözü adamın üzerindeydi. Parlak renkli mücevherler takmış bir kadın Rhea'yı net bir şekilde görebilmek için oturduğu yerden kalktı. Sanırım bu havayolu şirketi sınıfı o kadar düşürdü ki business class koltukları herkese kaldı diye haykırdı. Rhea'nın yüzü kıpkırmızı olmuştu ve ağlamamak için elinden geleni yapıyordu. Yolcu arkadaşları onunla alay etmeyi bırakmadı ve gitmesini istedikleri açıktı. Kendine bunun geçici bir duygu olduğunu söylemek için gözlerini kapattığında yeteri kadar her şeyi hissettiğine karar verdi. "Peki o zaman ben gideyim," dedi gözyaşları yüzünden aşağı akarken. Ayağa kalkarken eşyaları koridora düşerek yere tökezledi. İlk önce onun hakkında kötü konuşan zalim adam ona yardım etmek yerine irkildi. O sırada bir kadın ona yardım etmeye başladı ve Rhea'ya yardım etmek için dizlerinin üzerine çöktü. Kadının bu hareketi kabindeki insanları susturdu. Diğer insanların Rhea'ya davranış biçimleri için özür diledi ve eline aldığı ilk şey küçük bir çocuğun buruşuk bir fotoğrafı oldu. "Teşekkür ederim hanımefendi," dedi Rhea fotoğrafı ondan alırken. "Bu benim oğlum. Bu uçağı uçuran pilot o," dedi Rhea gülümseyerek. "Görünüşe bakılırsa yakışıklı bir genç adam olmuş olmalı," dedi zengin yaşlı kadın yukarı çıkarken. "Bilemiyorum, 5 yaşındayken ona düzgün bakamadığım için onu evlatlık vermek zorunda kaldım," dedi gözyaşları içinde sesi çatlayarak. Bu noktada tam uçak sessizdi. Bir uçuş görevlisi yanına geldi ve onun hikayesini dinlemeye karar verdi. "Yıllardır oğlumu arıyorum ama nafile. Geçenlerde gazetede hava yolunuz için bir ilan gördüm ve o olduğunu anladım. Etrafa sordum ve onun bu uçuşta uçtuğunu öğrendim. Bir business class bileti aldım çünkü bunun ona ulaşabileceğim en yakın yer olduğunu biliyordum," diye açıkladı. "Hepinizi rahatsız ettiğim için özür dilerim. Paramı bu şans için biriktirdim. Evet, sizin gibi zengin değilim ama çocuğum için her şeyi yaparım ve benimle ilgileneceğine eminim," dedi. Bu noktada onun hakkında kötü konuşanlar gözlerinin içine bakamadı. Hikayeleri birçok kişiye dokunduğundan kabinin etrafından burun çekmeler duyulabiliyordu. Rhea bir uçuş görevlisiyle kabinden ayrıldı ve kokpite girdi. Birkaç dakikalık sessizlikten sonra pilot tüm uçağa seslenmeye karar verdi. "Herkese günaydın. Ben Kaptan James Holderbrand konuşuyor. Bugün bizimle uçtuğunuz için teşekkür ederiz. Bugün annemin bu uçakta özel biri olduğunu ve bugün onun doğum günü olduğunu belirtmek isterim," dedi. Uçak Orlando'ya indiğinde Jane doğruca annesinin yanına gitti ve ona uçaktan inerken kendisi eşlik etti. Yıllarca birlikte olmadıktan sonra Rhea ve James bir kez daha sıcak bir şekilde kucaklaştılar ve sonunda ilişkilerini yeniden kurdular.